hızlandırıyor. Çocuk kızardı gerçekten. Ben güzelinden istiyorum. Menü değişiyor. Şimdi bu fiziksel menüden tatmin olmadı. Ha, okey. Bu menü. Şimdi yiyeceğinin fotoğraflarını görüyor. Ha, tamam. Okay, I will... Elektronik menüye geçtik şimdi. Harika. Oldu mu aşkım? Şimdi oldu. Hadi geç bakalım. Sizce oldu mu? Yok, videoyla konuşuyorum. Olmadı. Neyse dur. Birazdan devam edeyim videoya. Şu arkadaki kızın elindeki kocaman hamburgeri yedi. Son lokmayı çocuk zaten yedi kendini. Son lokmayı yiyecek, gidecekler. Siparişi daha anca tamamladı. 45 dakika vermişim herhalde. 45 dakika falan sürdü biraz. Maşallah. Ama iyi. Verdin sipariş yani. Evet, ama içime sindi. Sindi mi aşkım? Önemli olan o zaten. Senin içinde sinsin kuzum. Şimdi yola çıktık. Bebeğimizin biyometrik fotoğrafını çekmek için, çektirmek için. Biyometrik fotoğrafı çektirdikten sonra Türk konsolosluğuna doğru yol alacağız. Bebeğimizin Türk kimliğine başvuruda bulunacağız. Gerekli işlemleri gidince de anlatırız zaten size. Biz de diyorum bilmiyoruz. Tecrübe ediniyoruz. Evet. Brezilya pasaportu ya da Türk pasaportu hangisi erken gelirse onu alıp döneceğiz. Zaten Türkiye'de de Brezilya konsolosluğu var. Pasaportu Türkiye'den de alabiliriz. Türk pasaportunu da Türkiye'den alabiliyoruz. Bizim için önemli olan herhangi birisinin bir tane pasaportu birlikte Türkiye'de dönmemiz. Şöyle ama bizim düşüncemiz Türk pasaportu bir ayda geliyormuş yaklaşık. Hangisi daha hızlı olursa onu tercih edeceğiz. Çünkü dedeler, neneler bir işi özlemişler. Özlediler, hepsi dört gözle bizi bekliyor. Vallahi biz de çok özledik. Biz de yani çok özledik. Gerçekten ne yalan söyleyeyim. Böyle burnumuzda tutuyor. Böyle bir şey yok. Hatta geçen bir tane bir YouTube videosu izledik. Onlar da yurt dışlarını gezmişler. Daha sonra Türkiye'ye dönmüşler. Biz onları izlerken biz kendimiz Türkiye'ye dönmüş gibi olduk. Onlar bir de aynı Dalaman Havalimanı'na inmişlerdi. Daha sonra Fethiye'ye gitmişlerdi. Onların videosu da. Biz kendimiz varmış gitmiş gibi olduk. Yani çok mutlu olduk. Bakalım inşallah bize de nasip olur o gün, o gitme günü. Yol üstünde durduk. Bebişimizin fotoğrafını çektik şimdi. Annesi şöyle tuttu. Şöyle fotoğrafla şık şık yaptık. Abimiz de şimdi burada düzenliyor. Bize fotoğraf verecek. Sonra konsolosluğa gideceğiz. Çocuğun boyutunu yarım saatten fazla anlattık herhalde. Evet, evrensel olan boyutu anlatamadık. Evet, yani ilk defa mı? Koca dükkan. Bebişimizle şimdi gideceğiz. Kimlik alacağız. Demitoydum. Fotoğrafımızı alıyoruz şimdi. Düzenliyoruz. Bakın. Buradan buraya geldik. Şimdi fotoğrafçımızı alacağız. Konsolosa gideceğiz. Bebişimizin fotoğrafını vereceğiz. Buna kimlik alacağız diyeceğiz. Bebişimize kimlik alacağız. Tık kimliği alacağız bebişimize. Konsoloslukla ilgili şöyle bilgi vereyim. Şeyde gidince, navigasyondan gidince orada 3 tane büyük bina var sanırım. 3-4 tane var. İlk girdiğiniz yerde ilk sağ taraftaki binayı gösteriyor. Büyük olanı gösteriyor. Gidip soruyorsunuz. Burada değil deyip diğer binayı işaret ediyorlar. Evet. Artık adamlar alışmış. Buradaki adres, görünen adres doğru değil. Evet. Konsolosluk için. İlk bina değil. İçeri girdikten sonraki ilk bina değil. Karşıda kalıyor. Karşıda kalıyor. Ama siz buraya gelince mecbur oraya gidip sormanız gerekiyor. Yani hangisiydi demeyin. Gidip soracaksınız. Yanlış yere gireceksiniz bir kere, o kesin. Aynen. Hak bulamıyorsunuz. Lokasyonda bir yanlışlık yapmışlar. Haritalarda. Bir de dışarıda falan hiçbir işaretleme
hiç belli değil. Güvenlikle ilgili de olabilir. Evet orada Yani güvenlik yüksekti. Diye Evet. neresi olduğu belli değil, sormanız gerekiyor. Zaten en son sorduğumuz yerde de randevu soruyorlar. Randevu olmayınca direkt almıyorlar. Hani şöyle bir mantık var aslında. Biz burada yabancıyız. Kendi konsolosluğumuza gidiyoruz. İstediğiniz gibi gidebilmemiz gerekiyor düşüncesi var. Bende de öyle var. Ama burada öyle bir şey yok. Hatta konsolosluğa geldiğimizde evimize geldik tarzında bir his olması gerekiyor ama burada olmuyor. Hatta niye geldin diye bakıyor gibi hissediyorum kendimi. Hatta niye geldin havasını hissediyorum. Hoş geldiğinden ziyade. Aynen. Öyle bir algı vardı biraz. Şimdi buradan sağa kıvrılacağız kuzu. Mesela şurada canlı bir dönüş göstereyim. Buradan dönüyoruz ya. Şimdi şuradaki araba büyük ihtimalle direkt yol veriyor. Hiç sıkıştırmıyor. Bak. Evet. Böyle geçtiğinde. Durdu mesela. Yani ben geçeyim de yol vermeyeyim ya da korna çalayım, selektör yakayım gibi sıkıştırma yok. Arabalarda korna çalma da yok. Yani hiç sıkıştırmıyorlar. Sadece motorlar. Evet, motorlar çok çalıyor. Motorlar çok çalıyor. Arabalar hiç çalmıyor deseniz yeridir. Acayip sessiz. Mesela bak şurada 4 şeritinde şu yol. 4 şerit bir yol burada var. 1, 2, 3, 4, 5 pardon 5 şerit burada, 5 şerit burada. Arabalar sürekli akıyor ama hiç korna çalan yok. Ve bu şeritten en sola da çok rahat geçerim. Yavaşlayıp dönerek. En sağa da çok rahat geçerim. Direkt yol veriyorlar. Parmak izi verdi çocuğum. Şimdi doğum belgesini tasdik ettik. 6 günlükken parmak izi verdi. Sicil kaydı temiz henüz. Daha bir suça karışmadı. TC kimlik numarası çıkacak birazdan. Çok büyük başarı. 7. günü ve daha suça karışmadı. Pardon 6. günü. Temiz gidiyor maşallah. Aynı babası. Böyle sağa sola gösterelim. Şu arka tarafta konsolosluğumuz var. Burası güzel bir mühit. Aynı Dalaman gibi. Kartorya'da noterlikte işlemimizi tamamladık. Konsolosluğun olduğu alana geldik. Öğle arası bitti. Şu an konsolosluğun altında bir kafeterya var. Oradayız. Burası yakın diye biz yemeği burada yedik. Noter de zaten çok yakındı. Öğle arası da bitti. Şimdi gideceğiz. Çocuğun doğum belgesini apostillettik. Hazır. Zaten sadece doğum belgesi istiyorlar bebek için apostilli. Birazdan çıkacağız yukarıya. Orada evrağı vereceğiz. Şimdi sisteme girecek bebeğimizin doğum belgesinin sisteme girecek. Yarın da bebeğimizin TC numarası oluşacakmış. Artık Türk vatandaşı olacak. Türk vatandaşlığında da şöyle bir durum var. Eğer ebeveynlerinden birisi, anne ya da baba Türk vatandaşıysa doğan çocuk nerede doğarsa doğsun fark etmez. Türk vatandaşlığı hakkı oluyor. Biz zaten ikimiz de Türk vatandaşı olduğumuz için bebeğimize şimdi gideceğiz. Hakkı olan Türk vatandaşlığını alacağız. Brezilya vatandaşlığı için de bütün işlemleri artık dün bitirdik. Bebeğimizin Brezilya kimliği kargoda. Birkaç gün içinde o da gelecek. İnternetten de online olarak Brezilya pasaportu için başvuru yaptım. Ödemeyi yaptım. 260 real. Burada Kartorya'ya 150 real verdik apostil için. Bugün akşam randevu alacağım polis federalden bebeğimizin Brezilya pasaportu için. Daha sonra aynı doğum belgesiyle bu konsolosluktan aldığımız evraklarla bebeğimizin pasaport başvurusunu yapacağız. O da tahminimiz bir hafta içinde gelecekmiş. İşimizin şimdi pasaport fotoğrafı çekilecek. Biz de uyandırmaya çalışıyoruz. Uyandırmaya çalışıyoruz da. Üstümü sorsam uyanır da. Üstümü çıkarsam uyanır da. Çıkaracağım mecbur. Şimdi uyandıracağız. Uyandırıp fotoğraf çekmeye çalışacağız. Kimlik alırken yapmıştık. Şimdi pasaportta deniyoruz bir de. Hiç kolay olmuyor.
Uyanacak da, gözleri açık tutacak da, kafayı tutacak da bayağı uğraşacağız. Hemen şimdi yan tarafta birileri daha var. Onlar da uğraştırıyor şimdi çocuğa fotoğraf çekmek için. Merhaba, bebişimizin pasaport başvurusunu yaptık şimdi. Evraklarımız hazır. Buraya şöyle 7'sinde geleceğiz ve pasaportumuzu alacağız. Daha hızlı alabiliyor muyuz diye sorduk ama maalesef bebek yeni doğduğu için hastaneye arayıp evrakları teyit edeceklermiş. Hatta dedi ki gelirken bebeğin doğum evraklarından da getir dedi. Eğer hastaneye ulaşamazsak bu evrakları gösterirsin dedi. Evraklar zaten yanımdaydı ama maalesef 7'sine kadar bekleyeceğiz. Bugün 28'i Ağustos'un 7'sinde pazartesi günü gelip pasaportumuzu buradan polis federalden, Lapa bölgesindeki polis federalden alabileceğiz. Şimdi de bizim oturumumuz için tekrar gideceğiz oraya. Oturumu ve bebeğin pasaportunu aynı tarihe aldık. Boşluk vardı. Bizim oturum için gerekli evrakların bir kısmını aldık. İçeriden de istedik bir kısmını. Ama yazdırmamız gereken birkaç evrak daha var. Şöyle ki internetten dolduruyorsunuz formları. İnternet başvurusundan sonra size PDF dosyası düşüyor. Mailinize indiriyorsunuz onu. Daha sonra da onu yazdırıp buraya getirmeniz gerekiyor. Yazıdan kağıtla getirmeniz gerekiyor. Online başvuruları kabul etmiyorlar. Ki telefonda var aslında ama onu istemiyorlar. Yani illa kağıt üzerinde olması lazım. Evet, bugün 4 Ağustos ve işlemlerimizin tamamını bitirdik. Allah'ım çok şükür. Pasaportunu da alacağız ve bitecek her şey. Oturumumuzu da başvurduk. Oturum da tamam. Her şey tamam. Oturuma bir protokol verler. Yani oturumu yerine geçen bir evrak verler. O diğer evrağı verecekler. Kazandık yani onu. Ama çıkması uzun zaman oluyormuş. 2 ay sonra gelin buradan alın dediler. Bir kağıt verdiler. Onunla yetineceğiz. Yeter. Hiçbir işlem kalmadı. Geçerli kimlik geçici kimlik şey. Evet. Geçici oturum herkes. Evet. Çocuğun geçici kimliğinde de öyle yaptılar. Küçük bir protokol diyorlar. Protokol verdiler. O da bütün bilgiler yazıyor ama orijinal bir doküman değil sadece. Ama her şey oldu, bitti şu anda. Planladığımız gibi oldu. Hatta bayağı erken oldu. Biz gecikeceğiz sandık. Gecikmedik. Hatta var ya, uçak biletini değiştirmeseymişiz tam yani tam iyi. Her şey tammış aslında. Biz buraya gelip bebeğin pasaportuna başvurduğumuzda burada yardımcı olan kız bize 7'sinde gelin. 7'sinden önce olmaz çünkü bu yeni doğan bebek dedi. Hastaneye arayacağız falan filan. Prosedürü farklı bunun dedi. Geç gelir dedi. 2 gün önce de mail geldi bize. Gelin pasaportunuz hazır, alın götürün diyor. Biz de zaten buraya gelecektik şey için. Oturum başvurusu için. Oturum başvurusunu da biz 7'sinde yaparız. 9'unda da uçakla gideriz diye bileti değiştirdiydik. 7'sinde yaparız diye. Mail 2 kere gelince bir baktık randevuda yer de var. 4'ünde Cuma günü geldik şimdi. Hallettik işlemlerimizin hepsini. Şimdi de şey bekliyoruz. Pasaport bekliyoruz şu taraftan. Çıkarıp verecekler şimdi pasaportu. Maceramız burada sona erdi. Uçak biletini öne çekip de gitmek istiyorum. Evet. Ya bugün 4'ü 9'u 8'inin akşamı değil mi? 8'inin gecesi akşam. 8'inin gecesi 9'unun erken sabahı biletimiz var. O kadar bile bekliyoruz yok Ayşe'cim. Ya ama artık yani yorulduk. Ama alışveriş yapacağız. Artık yani bebek de yoruldu. Bebek doğduğu ilk günden beri durdurak bilmedi. Evet. Sürekli koşuşturuyor. Artık onun da bence böyle bir dinlenmeye ihtiyacı var. Tatil hak etti. O yüzden buradan deniz kenarına gidelim. Önce buradan direkt Türkiye'ye gidelim. Muğla'ya gidelim. Bebeğimizin hayatta 14. günü, gitmediği devlet dairesi kalmadı şu anda. Acıkmaya başladı. İki aya yakın süredir buradaydık. 17 Haziran'da geldik. Şimdi
Ağustos'un 4'ü. İşlemler bitti. 21'inde bebeğimiz doğdu. 24'ünde hastaneden çıktık. 24'ünde hastaneden çıktık. Notere gittik. Hastaneden Doğum çıkar belgesini. çıkmaz. Doğum belgesini yok. Hastaneden çıkmaz aldık dedi. Evet. Evet, doğum belgesini hastaneden çıkmaz aldık böyle. Ertesi gün kimlik başvurusu yaptık. Evet. Hatta şöyle bir şey yapsaymışız. Kimlik başvurusu yapmadan önce pasaportu başvurusu yapmışız. Sonra kimlik başvurusu yapsaymışız. O olacakmış. Ve totalde hepsi ne kadar sürede geliyor? Bir haftada falan. Aynen. Bir haftada. Hepsi bir hafta içinde geldi. Evet, pasaport da bir hafta içinde oldu. Kimlik de öyle bir Kimlik haftada de geldi. bir hafta içinde oldu. Bir hafta içinde oldu başvurduktan sonra. Evet, başvurduktan sonra gelmesi. Evet. Yani çocuk doğdu. Ertesi pazartesi zaten şey geldi. Salı mı pazartesi mi geldi? Kimlik geldi. Sana. Pasaport da çok hızlı oldu. Yani bütün işlemler 4 Ağustos'tayız şu anda. 21'inde doğdu. 24'ünde doğum belgesi çıktı. Evet, 24'ünde hastaneden çıktık yani zaten hastaneden çıkamadan bir iş yapamayacağımıza göre. 24 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar bütün işlemleri hallettik ve daha erken de halledebilirdik aslında. Evet. Mesela pasaportu da erken çıkabilirdi, başvurabilirdi. Randevuları almakta biz birkaç gün, yani bir gün, 2 gün geçmiş olabiliriz. Pasaportta sadece. Evet. Pasaportta çünkü şöyle düşündük biz, pasaporta başvurmak için çocuğun kimliğinin gelmesi lazım diye düşündük ama böyle bir şey yokmuş yani. Doğum belgesiyle de başvurulabiliyormuş. Ki elimizde şöyle, protokol de vardı bizim aklımıza gelmiş olsaydı, yani bunu düşünemedik. Önceden analiz edilip düşünülseymiş olabilir. Bunu bilmiyordum. Şöyle, 24 Temmuz'da hastaneden çıktığımız zaman çıkmadan önce hastanede randevuları almış olsaydık. Var ya manyak bir şey. Evet. Yani çünkü biz 24 Temmuz'da zaten doğum belgesini elimizdeydi. Evet, hastaneden çıktığımız gün doğum belgesi elimizdeydi pazartesi günü. Hani şunu söylemek istiyoruz. Eğer çok aceleniz var, süper hızlı olsun diyorsanız emin olun bir hafta içinde hepsini halledersiniz. Anladım. En kötü ihtimal 10 gün. Çocuk doğduktan 10 gün sonra hepsi tamam. Var mı benim son sözlerim? Yok. Pasaport olayını artık bitirdik. Oturumu bitirdik. Birazcık da tatil yapacağız. Bunun dışında söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Teşekkür ederim. Evet, bütün işlemler bitti. Şimdi pasaportumuzu aldık. Bebişimizle. Artık dönüş yoluna geçebiliriz. Bu kadar.